gülen insan, mutlu insanlara bakmışlar. Ölmeden evvel ve öldükten sonra mutlularda beyindeki mitokondri sayısı daha fazla. Kemiklerinin %1-2'sini perimenopoz döneminde kaybediyor. Menopoza girdiğinizde güle güle %20 kemiğe bay bay. Kadınların bağışıklık sistemi erkeklerinkinden çok daha farklı. Yani içine girdikçe ben her gün şaşırıyorum. Kalbimde pıt 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 devamlı bir çarpıntı var. Anksiyetem var. Nefes alamıyorum. Eşime, çocuklarıma kızıyorum. Toleransım azaldı. Bağırsaklarım bozuldu. Uzun yaşam, sağlıklı yaşamın aslında çözülebilmesi için kadın yumurtalık problemlerini ve kadının çözülebilmesi lazım. Östrojen gibi bir lütfumuz var ama sonra o vücuttan çekildi mi kadın için sorunlar başlıyor. Östrojenin bir orkestra şefi gibi beyinden bağırsağa, kemiğe, kişi kaldıramıyorum bu imkanı yok kalkmazken 4 hafta sonra hormon kullanıyorsunuz. Evet. Pat diye kadıncağız kaldırıyorsunuz. İnanılmaz. Kaç semptomu var dediniz menopozun? Valla en son farklı kaynaklar var ama 154 tane 154. Bir kadının %40 hayatının bölümü o değişen evrede geçiyor. Östrojen meme kanseri yapıyor mu? Yapmıyor. Ne yapın edin saçma sapan nedenlerden dolayı hayatınızı kaybetmeyin. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında ilk kez ağırlıyoruz kendisini ama ben kendisini önceden tanırım. Uzmanlığına, hekimliğine çok güvendiğim bir isim. Kadın doğum uzmanı, jinekolog Arda Lembet bizimle. Arda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Size sadece jinekolog demek bana göre haksızlık olur. Niye? Estağfurullah. Niye? Çünkü kadın biyolojisini çözmeye kendini adamış bir isimsiniz. Çözebildiniz mi? Çalışıyoruz valla üzerinde hani onunla yatıyorum onunla kalkıyorum diyorsunuz ya bazı işlerde Evet, dedikasyonda evet. ben de böyle akşamlar insanlar yatarken meditasyon, yoga falan dinlerler. Ben de YouTube'dan bilimsel yayınları dinleyerek izleyerek uykuya dalıyorum. Sabahta ilk işim onlarla beraber Harikasınız. kalkmak. Yani hocanın bazı vurucu cümleleri var ki benim yıllardır evet bu dediğim, evreka dediğim meseleler tam da nokta atışı öngörüleriniz, tespitleriniz var hocam. Esprili başlayayım biraz. Kadın biyolojisiyle bu kadar yakından ilgilenen biri. Bizim hep hanımların şöyle bir şikayeti vardır ya, erkekler bizi hiç anlamıyor diye. Anlamaya yaklaştınız mı? En azından onu sorayım. Vallahi çok gerçekten önemli çünkü erkeklerin de bu loop'un içerisinde olması lazım. Biz kadınları tedavi ettikçe veya tedavi demek doğru da değil. Sağlık durumlarını optimize ettikçe, daha iyi hale getirdikçe bu sefer kadınlar ne yapıyor? Eşlerini, partnerlerine getiriyorlar, çocuklarını getiriyorlar. Erkekler de bu loop'un içerisine giriyorlar. Ve gerçekten hani birazdan konuşuruz belki menopozal dönemde bile pek çok kadında 154 tane semptom oluyor. Kadıncağız doktor dolaşıyor. Sıkıntıları var. Burada yanındaki eşi, partneri vesaire ailesindeki kişiler beraber yaşadığı kişiler bir empati yapmazsa ve durumu anlamazlarsa çok Yokuş büyük aşağıya. yokuş aşağı gidiyor. Çünkü beraber evrilmeleri lazım. Eşler de erkeklerin de yapması gereken çok şey daha var. Yani yazılım olarak, biyolojik açıdan diyorum evet hemen hemen aynı yazılımız. Fakat çok büyük farklılıklarımız da var Tabii. erkek ve kadın olarak. Kesinlikle. Bir taraftan diyorum ki östrojen gibi bir lütfumuz var ama sonra o vücuttan çekildi mi kadın için sorunlar başlıyor. Kadın biyolojisine hakim bir isim olarak size en çok şaşırtan ne? Mucize gibi mesela kadında Vallahi gördüğünüz. mucize gibi şu kadında siz dediniz ya yumurtalık yaşının diğer organ yaşlarından 2,5 kat daha fazla yaşlanması ve o östrojenin bir orkestra şefi gibi beyinden bağırsağa, kemiğe, her dokuya, omuzunuzdaki kapsüle, kemiğe kadar etki etmesi ve bu İnanılmaz. kadar bir büyük orkestranın başında olması gerçekten insan vücudunun biyolojisinin bir taraftan da yani bunlara girdikçe bilimin içerisinde bu kadar derinleştikçe Allah'ın da inanılmaz bir şekilde Kudretini görüyorsunuz. kudretini ve evrimleşmeyle beraber insanların nereden görüyorsunuz. Bunu hala bir sürü mekanizmaları anlamaya çalışıyorsunuz. Biyokimyayı anlamaya çalışıyorsunuz. Ah bir şey buldum diyorsunuz. Ama bu inanılmaz bir hem hardware hem software yani. Doğru. Bilgisayarın ana kasası da çok önemli ama software de çok önemli. İkisindeki müthiş bir mucizevi birliktelik var. İnsan hayatında da bu var. Kadın hayatında çok daha fazla var. Çünkü belki konuşuruz. Longevity, uzun yaşam, sağlıklı yaşamın aslında çözülebilmesi için kadın yumurtalık problemlerinin ve kadının çözülebilmesi lazım. Çünkü yaşlanan şey tüm dokularda erkekler böyle tahmin edilebilir şekilde aşağı gidiyor hücreleri. Kadınlar geliyor pıt
Bir anda. Bir anda gidiyor. Yani bu illa menopoz olması şart değil. 50 yaşında değil. Belki 10 yıl evvel, 40 yaşında, belki 35 yaşında. Ve buna insanlar ben adet görüyorum, hiçbir sıkıntım yok diyorlar ama kadınlarda 3 kadından bir tanesinde yumurtalık fonksiyonunun problemli olmasına dair durumla karşı karşıyalar. Şimdi o zaman şunu çok net anlıyorum. Annelerimiz hormon almayan nesil ve hep böyle omuzları ağrır, sırtları ağrır. Vakti zamanda bunlar doğru teşhis edilemediği ve doğru tedaviler uygulanamadığı için mi bacakları, dizleri, kolları, omuzları ağrıyor hocam ya? Kesinlikle öyle. Şöyle aslında birkaç yıl evvel Wonderite diye bir ortopedik cerrah Amerika'da bir yayın yapıyor. Bunun Türkçesi biraz zor ama Musculoskeletal Syndrome of Menopause, yani kas iskelet sistemi problemleri menopoza bağlı diye bir yayın çıkıyor. Bu yayında işte bahsettiğiniz donuk omuz, Evet. yani donuk omuz dediğim şey, yani elini arkaya aldıramıyor, ceketini giyemiyor. Kullanamıyorsun neredeyse. Kullanamıyor ve aslında burada ne var? Buradaki tendonlarda ve kapsüllerde kapsülit var veya ayağınızın altında plantar fasit, yere basamıyorsunuz. Veya vücudumda kemik iskelet sistemi, ya bu vücut benim değil, hareket edemiyorum, ben değilim dedikleri şey, aslında kadınlar bunu çekmek durumunda değil. Yani eskiden hani çekilmiş, doğal, her şey doğal diyor. Ama bu zamanda geç evlenmeler, işler, güçler, hani bir yaş mefhumu ortadan kalktı. Niye insanlar güne orası burası ağrıyarak başlasın? Yaşam Ve kalitesini bize düşürüyor. gelen hastalar, hocam fizik tedaviye gittim, ortopediye Sonuç gittim, alınamıyor. oraya gittim, ameliyat ederim dediler. Tabii ki bir fizik değerlendirme yapılması gerekiyor farklı branşlarda ama bunun altında belli kadınlara, o yaş grubunda da konuştuğunuz zaman östrojenin azaldığı diğer bulgular varsa organlarda, bunu da düşünmeniz lazım. Çünkü verdiğiniz zaman hasta bazen 4 hafta içerisinde inanılmaz kolumu kullanırım. Yani şimdi ne oluyor? Kolunu buraya kadar kaldırabilen kişi kaldıramıyorum da buraya imkanı yok, kalkmazken 4 hafta sonra hormon kullanıyorsunuz. Evet. Pat diye kadıncağız kaldırıyor sonra. İnanılmaz. Bu yani Yaş fark ediyor mu hocam? fark etmiyor. Şöyle, tabii biz menopozal hormon tedavisini genellikle 60 yaşın altında ve menopoza girdikten sonraki ilk 10 yıl içerisinde yapmak istiyoruz. Ama hani detaylar hastaya göre, kişisel sağlık durumuna göre tabii ki değişiyor. O yüzden bu tıbbi bir tavsiye değil ama genel anlamda çok farklı gösteriyor. Kaç semptomu var dediniz menopozun? Valla en son farklı kaynaklar var ama 154 tane semptom. 154. Buradan şunu anlayın. İçinde, bak ben izleyiciden bir şey saklamam hocam. Tabii. Tam da bu evredeyim. Bulduğum her uzmana da anlatıyorum. Şöyle böyle konuşuyoruz. Çünkü bu konuştukça biz de anlıyoruz ne olması ne olmaması gerektiğini. Bu kadar çok semptom varsa bu kadın için şu demek. Bir hayat bitiyor, yenisi başlıyor. Bir dönem, tabii bir dönem değişiyor ve aslına bakarsanız o değişen hayat ve başka taraf dediğiniz kısım, kadınların hayatını yaşadığı %40 dönem orada geçiyor. Bir kadının %40 hayatının bölümü işte o değişen evrede geçiyor. Yani 154 tane semptom, bakın hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler belki. İşte kulağınızın dış kulak yolundaki derideki incelme ve egzama olması ve kaşıntı. Gözlerinize korkunç bir kuruma. Benim gözlerimde bir bozulma oldu. Niye? Bakın gözün ön tabakasındaki korneadaki östrojenlerden azalmasından oradaki hyaluronik asit, esneklik ve kırılma problemlerine kadar. Ağzımda korkunç acı bir tat var. Kalbimde pıt 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 devamlı bir çarpıntı var. Anksiyetem var. Nefes alamıyorum. Uykularım kötü. Sıcak basmam var. Soğuk basmam var. Eşime, çocuklarıma kızıyorum. Toleransım azaldı. Bağırsaklarım bozuldu. Omuzum hareket etmiyor. Vücudum benden aldılar. Beyin sisim var. Yönetim kurulundaki insanların ismini hatırlayamıyorum. Tolerans kalmadı. Her aşamada, her meslekte kadınların gerçekten gündelik yaşamlarını etkileyen ve toleranslarını çok bozan işlerini, güçlerini ve sosyal etkilenmeleri oluyor. İşinden ayrılanlar, işinden çıkartılanlar. O derece. Tabii. Ya ama şu bir devrim. Artık menopozun bir bitiş değil, aslında bir başlangıç olduğunu hocam idrak ettik. Bence Tabii. bu anlamda bir devrim yaşanıyor Evet, bu alanda. Şimdi ne yapsın menopoza giren bir kadın? Evet. Ne Şimdi tavsiye edersiniz? aslında şöyle ayırmak lazım. Yani menopoz deyince, menopoz normalde 50, 51, 52 yaşında ortalama olan, menopoz dediğimiz şey adetiniz oluyorsunuz. Ondan sonra bir yıl boyunca hiç adet olmazsanız siz artık o gün menopozdasınız.
Fakat menopoz genelde ailedeki yaşa bağlı oluyor. Annedeki menopoz yaşına bağlı oluyor. Tabii çevresel etkenler, sigarası, alkolü, diğer hastalıklar var mı? Ama şimdi bu asıl problem menopoza girdikten sonra tamam insanlar ağlıyor ama girmeden evvelki bizim perimenopoz dediğimiz menopozdan önceki 8-10 yıla kadar giden bir değişiklikler var. İnsanlar vücudunda bu değişiklikleri hissettiği zaman muhakkak bu işten anlayan, buna dikkat eden. Çünkü yani bizim şimdi meslektaşlarımızda da var yani biraz empati yapmak lazım. Kadıncağız gidiyor, çok hastam var. Giden de işte beyin sisi yaşayan, aman ne olacak işte senin yaşın zaten böyle oldu. Oraya ağrıyacak da bir yaş alıyorsun. Bunlar normal. Geçiştiriliyor işte hormonlarım var. Bir şey yapmaya gerek yok deyip. Ama kadın müzdarip yani öyle yaşamak istemiyor. Bunun bir çözümü varsa veya destek bazı tedaviler alabilecekse de o yüzden de kadınları mahrum bırakmamak lazım. O yüzden bu bahsettiğimiz 154 tane semptomdan birkaçı olan kişiler muhakkak işte doktorlarına, kadın doğumculara veya ilgili branş doktorlarına gitmesi lazım ama tabii bazen tabular tıpta zor yıkılıyor. Yani işte bu östrojen meme kanseri yapar. Bizim bazen endikasyon koyduğumuz yani gerçekten kullanması gereken hastalarda işte mesela bir mamografiye gidiyor hasta, mamografi film çektirmeye, her şey normal ama o mamografi yapan arkadaşımız diyor ki aman sakın kullanma, benim yakınım kullanmıştı, şöyle olmuştu, meme kanseri yapar. Yani toplumda hastaya değecek tüm elemanların, doktorların, sağlık hizmeti veren hizmet vericilerin, herkesin konuyla ilgili bilgilenmeleri ve en başta da bu baskının ve bilincin kimden gelmesi lazım biliyor musunuz? Hastanın kendinden. Yani biz kişilerde sağlık okur yazarlığını artırırsak. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu böyle oluyor. Hocam ama bakın bu çalışma böyle demiş. İnsanlar böyle yapıyor. Bu konuda niye böyle diyorsunuz? Yani biz her şeyi açıyoruz. Yani insan her şeyi bilmek durumunda değil. Haftada 8-10 bin tane makale çıkıyor. Ayda kaç tane makale eder düşünün. Bilginin özellikle longevity konusunda yarılanma ömrü 3 ay. Yani 3 ay sonra bildiğimizin yarısını kaybediyorsunuz. Ben 89 Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. Biz o dönemde ne menopozu okuduk, ne beslenmeyi İş okuduk. nerelere geldi? Longevity'ye geldi düşünün. Ama o zaman da okumadık ama şimdi de tıp fakültelerinin müfredata bırakın. Asistanlık eğitimi süresinde 1 saat, 2 saat bunlar okutuluyor, okutulmuyor. O yüzden hani insanların bunları okuması, öğrenmesi, konuyla ilgili tabii yani Türkiye'de de dünyada da sıkıntı şu, kaynak olarak sosyal medyadaki çok doğru olmayan kaynaklar bizim için asıl referans kaynağını oluşturuyor. Hocam o kadar güzel bir yere temas ettiniz ki ben de bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi biz yayıncıyız. Her alandan ismi ağırlayabiliriz. Burada her şey konuşulabilir. Ama günün sonunda izleyiciden şöyle bir soru geldi. Ferdan biz kime inanalım? Ya. Ben de diyorum ki kendi araştırmanızı yapın. İçindeyim. Şu an hocanın anlattığı sürecin içindeyim. Hormon alın diyeni de dinledim. Almayın diyeni de dinledim. Günün sonunda alıp almamaya ben karar veriyorum. Benim kendi yaptığım araştırmam değil mi? Ben de bir örnek değilim çünkü hepimizin vücudu, kimyası farklı. Şimdi, östrojen meme kanseri yapıyor mu? Yapmıyor. Net. Hiç inanmayan birine nasıl kanıtlarsınız? Şöyle buradaki korku şuradan geldi. Östrojenin meme kanseri yapıyor denmesi 2002 yılında WHI dediğimiz bir çalışmada, o çalışmada da şunu kanıtlamaya çalıştılar. O dönemde östrojen kullananların kalp damar hastalığına yakalanma riski azalıyordu. Dediler ki biz çok büyük, şu ana kadar yapılmış en büyük çalışmayı yapalım. Bu kalp damar hastalığına yakalanmayı kesin kanıtlıyorsak herkese kullanalım. Fakat o çalışmada, o dönemde kullanılan östrojen, işte atların idrarından elde edilen, şu anda kullanmadığımız doğal östrojen değildi. Yani şu anda doğal östrojen kullanıyoruz. Ve o dönemdeki kullanılan progesteron da, niye progesteron kullanıyoruz? Östrojeni kullanırken rahim içerisinde kalınlaşabiliyor, büyüme faktörleri artıyor. Progesteronla bunu dengelemeniz lazım ki içerideki kanser oluşumunu baskılamanız lazım. O çalışmanın sonuçları erken açıklandı ve medya bir şekilde yanlış yönlendirildi. Ve östrojen meme kanseri yapar çıktı. Fakat yayının tamamına baktığınız zaman aslında rahmi olmayanlarda, yani rahmi olmayanlarda progesteron da kullanmaya gerek yok. Niye? Progesteron rahmi korumak için. Evet, rahmi olmayanlarda sadece östrojen kullanan hastalarda meme kanseri riskinde düşüş bile ortaya çıktı. Düşürdü. Demek ki ne oldu? Orada kullanılan aslında progesteron ve sentetik progesteron, her progesteronu değil, o sorumlu tutuldu. Yani aslında meme kanserini östrojenin yapıyor demek tıbbi olarak kesinlikle mümkün değil. Mümkün değil. Alınmaması durumunda hangi riskler bekliyor bizi? Valla şöyle, biz şimdi önce
şöyle mesela başlasak kimlerde almak lazım? Şimdi sıcak basmaları, vazomotor semptomlar dediğimiz uyku problemleri, sıcak soğuk uyuyamama, yüzünden ateş çıkıyor. Şimdi burada östrojen vermek lazım. En önemli endikasyonlarından bir tanesi. Bu grup hastaların verilmemesi neyi ortaya çıkartıyor? Uzun dönemde hafıza kaybı. Yani vazomotor semptomu olan kadınlarda, tekrarlıyorum, sıcak basması, soğuk terlemeleri, gece uyku problemleri, titremeyle uyarılmalar. Bu hastalar tedavi edilmezse bu grupta ileride kalp damar hastalığı ve hafıza yönünde negatif etkilenmeler var. O yüzden bunları tedavi ediyoruz. Bu şikayetleri geçirmek için şu değil aslında, olay çok keskin yer. Ben kelimelerime çok dikkat ederek konuşuyorum. Bu gruba östrojen verilmesi ileride hafızanız iyi olsun diye östrojen vermiyoruz. Yani aslında baktığınız zaman hani Alzheimer hastalığı da kadınlarda çok fazla. Alzheimer'ı karşı korusun diye vermiyoruz. Ama bu hastalıkları, bu problemleri tedavi etsin diye verdiğimiz hastalarda da biz kognitif dediğimiz bilişsel fonksiyonların daha olumlu geçtiğini biliyoruz. Yani literatürü iyi okumak çok önemli. Mesela postmenopoz dediğimiz menopozdan sonraki hastalarda östrojen verilmesi bu kognitif fonksiyonların iyileşmesine dair bir veri göstermiyor. Ama kimde? 50, 55, 60 yaşında menopoza girmiş ondan sonra verilenlerde. Bizim perimenopoz dediğimiz 40'lı yaşlar, 45'li yaşlar, 50'li yaşlarda şikayetleri olanlara östrojen verilmesinin kognitif fonksiyonları düzeltmediğine dair bir veri yok. Düzelttiğine dair çalışmalar var ama bunlar ortaya çıkacak. Osteoporoz dediğimiz kadınlarda Evet. kemiklerde erimeler, kırılmalar, risk faktörleri varsa, işte annesinde kemik kırıkları var, omurlarda kırıklar var, kalça kırığı var. Bakın bir kalça kırığı olsa, bir kadındaki, çoğunlukla kadınlarda oluyor. 3 kadından bir tanesi 1 yıl içerisinde maalesef kaybediliyor. Ölüyor. Evet. %50 kadın, yarısı evine sağlıklı dönemiyor. Bunun neden olduğunu hep merak etmişimdir ama. Kalçası kırılan biri neden eski sağlığına dönemiyor? Çünkü hastanedeki sekonder enfeksiyonlar, kırıktan çıkan emboliler, yağ embolileri, hatta şöyle bir çalışma da yapılmış. Kalça kırıp da ameliyat olanlarla ameliyat olmayan gruptaki hastaları karşılaştırmışlar. Uzun dönem sağlıkları açısından ameliyat olup tedaviye devam edenlerde şans daha iyi. Ama tabii bunların temelini ne zaman atmak lazım? 60-70 yaşında kalçayı kırmadan evvel 40'lı yaşlarda kemiğimizi, kasımızı, dengemizi, hareketlerimizi nasıl optimize ederiz? Niye kırıyoruz? Düşüyoruz. Düşmeyi nasıl engelleyelim? Dengemiz nasıl olması lazım? Vücutta ergonomi nasıl? Tabii. Kaslar ne olması lazım? Esnekliğimizin ne olması lazım? İşte kalsiyum mu alacağız, magnezyum mu alacağız? Gerçekten osteoporoz varsa, kemik erimesi varsa veya osteopeni varsa, Frax skorları dediğimiz özel bir hastanın tüm yaşını, özelliklerini, işte şeker hastalığı var, sigara içiyor mu, ailesinde yapı, onları formülasyona koyuyoruz. Oradan sayılar çıkıyor, o zaman hastanın kırık oranları çıkıyor. O hastalarda biz osteoklastik, yani kemikleri eriten hücreleri engelleyen bir takım ilaçlar veriyoruz. Yani her hastayı birebir ele almak ve bilimsel anlamda risk faktörünü çıkarmak lazım. Ya işte benim akrabamda olmuş da bir şey olmamış. Evet. Ama sizin durumunuz, yaşınız farklı, aldığınız ilaçlar farklı, sigaranız farklı, hayat tarzınız farklı gibi. Hocam bak. Bütün arkadaşlarıma ben aynı şeyi söylüyorum. Yine böyle Zülfiyar'e dokundunuz. Bizler kendi anne babasıyla da ilgilenen nesildik. Tamam mı? Benim çocuğum yok. Ama çocuğu olan arkadaşlarım da var. Artık o yetişen çocuklar bambaşka yaşamlara evriliyorlar. Dur annemle babamla ilgileneyim ileride gibi bir şey bence söz konusu değil. O devri geride bıraktık. Yani bakacak Geçmiş kimse olsun. kalmıyor. Kendimize Aynen. bakabilmemiz lazım, değil mi? Kendimize bakabilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarıma diyorum ki bir şeyleri ihmal ettiklerinde ne olur diyorum. Ne olur. Kendine iyi bak. İleride bizde kimse ilgilenecek. Haksız mıyım? Doğru kesinlikle. Yani bu mobilizasyon, kendine bakabilme, işte yaşlı bakım evleri, sosyal, yani çocuğunuz tabii ki bir yerlere gidecek, torunlarınız olacak ama sosyal network dediğimiz insanın etrafındakilerle ilişkilerin iyi olması, arkadaşlar, çeşitli gruplar,
hobilere dahil olabilmesi. Kesinlikle. Ya bunları iyi tutması lazım. Bunlar Alzheimer açısından da yaşam kalitesi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kognitif fonksiyonlarımız da iyi hale geliyor. Modern zamanlarda ileride de iyi bir yaşam istiyorsanız sağlıklı saatten 5 tane şey önerin bize. Şimdiden bunları İleride iyi bir hayat istiyorsak bir kere yani çok basit şeylerden başlamak lazım. Şimdi yaptığımız hareketlerle ve önerilerle toplumun ancak %1'ini, 2'sini, 3'ünü etkileyebiliyorsanız bu bir işe yaramaz. Söylediğimiz şeyler toplumda karşılığı olup parayla, pulla olmadan basit, ekonomiden bağımsız hayat tarzı değişikliklerine sahip olabilmemiz lazım. O yüzden bir kere değil mi? Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar bizim her şeyimiz. Food is medicine, yani yenilen yiyecekler aslında Artık bizim ilaç. tıp ve ilaç niyetine geçiyor. O yüzden şeker almamak, rafine karbonhidrat almamak, rafine işte proses şey dediğimiz food dediğimiz şeyleri, işlenmiş gıdaları almamak, ultra işlenmiş gıda almamak, kilomuza dikkat etmek yani yemekle ilgili, çünkü yemek aslında ağzınıza attığınız şey vücuda sinyal veriyor. Bağırsağına bir şey diyor, beyninize bir şey diyor. O yüzden yediğiniz, içtiğiniz son derece önemli. 2. Uyku. Yani ben 3 saat uyurum, beni idare eder. 4 saat uyurum. Öyle değil işte. İyi uyku, derin uyku önemli. Derin uykunun dışında REM uykusu, ileriki döneminizde o ertesi gün şekere karşı yönelmeniz, kalp, tansiyon hastalıkları hep uyku problemlerinden, yani en aşağı 6 ile 8 saat arasında uyuyacaksınız ve uyku etkinliği dediğimiz efficiency'nin %85'in üzerinde olması gerekiyor. Hareket. Şimdi hareket diyorum çünkü egzersiz deyince insanlarda bazen egzersiz lafına karşı bir antipati var. Ama bu yaştan sonra egzersiz mi yapacağım, ne yapacağım? Ama hareket dediğimiz şey biraz evvel bahsettiğimiz dengeyi kurmak, kaslarımızı güçlendirmek gibi. Ondan sonra stres yönetimi. Yani bizi yiyip bitiren şey stres. Menopozdaki kadınlar olsun, erkekler olsun, anksiyete, yani stres, sempatik ve parasempatik sistem arasındaki dengemizi iyi kurabilmemiz lazım. Meditasyon, nefes, yoga dediğimiz şeyler, çok basit şeylerle bu dengeleri kurabiliyorsunuz. Yani sosyal network dediğimiz, arkadaşlarınızla beraber olmak, sevdiklerinizle beraber olmak, toprağa basmak, hayatı yaşamak, gülen insan, mutlu insanlara bakmışlar. Ölmeden evvel ve öldükten sonra mutlularda beyindeki mitokondri sayısı daha fazla. Yani enerji, mitokondri artık en önemli şey. Longevity, uzun yaşam, sağlıklı yaşam. Baksanıza, yani o ruh hali ve enerji, bir akış denen bir şey var değil mi? O enerjinin maksimuma gelmesi için mutlu olabilmeniz lazım. Aslında mutlu olunca da enerji yükseliyor. Bunlar basit, bunlar herkesin Çok yapabileceği basit şeyler. Yani hayatta hani tabii ki bu şartlarda işte ekonomi böyle, dünya böyle, ama işte yani insanlar ne yapalım? Ne yapalım değil mi? Bize Hep de emanet hayatımıza bir yaşam var. O yüzden kendimize iyi bakmamız ve kendimizin iyi olabilmesi lazım. Şu denge hareketleri falan o kadar basit ki Tabii. evde, yani otururken ayakta yapabileceğiniz şeyler. Kasımıza iyi bakmamız lazım. Bakın, Katılıyorum kas hocam. kaybediyoruz. Kadınlar ne oluyor biliyor musunuz? Kemiklerinin %1-2'sini perimenopoz döneminde kaybediyor. Menopoza girdiğinizde güle güle %20 kemiğe bay bay. %20 kemiği kaybediyorsunuz. Kas, sarkopeni. O yüzden işte ben 50 yaşına geldim, 45 yaşına geldim. Bu zamandan sonra kas egzersizini yapacağım. Evet, yapabilirsiniz. Basit lastikler var. Lastikleri çekin, zorlayın, hafif ağırlıklar kullanın. Çünkü buradan kalkan sinyaller beyne gidiyor. Mutluluk hormonu veriyor. BDNF beyin şeylerini artırıyor. Hatta fiziksel egzersizlerin kanser hastalarının iyileşmesinde ve kemoterapiye verilen cevaplarda bile Etkili çok olduğu pozitif etkili söyleniyor. olduğunu biliyoruz. O yüzden bunlar Bunu basit, duymuştum, evet. herkesin uygulayabileceği, toplumdaki herkese ulaşabildiğiniz şeyler. Bunun üzerine de tabii katman katman bağırsak sağlığınızı iyi sağlamak lazım. İşte mikrobiyata, genomik testler artık giderek ucuzluyor. Gen testleri topluma yaymak lazım. Aile hikayemiz nedir? Kişisel yaşantımız nedir? Yani bir kişi hakkında bizim aslında 800 tane, 1000 tane belirteç oluşuyor sisteme girdiğimiz. Siz bize geldiğinizde kan testleriniz, işte mamografiniz, ultrasonunuz, bağırsak mikrobiyatanız, gen sayılarımız, hatalarımız, kırıklar, mutasyonlar. O yüzden o bilgi dağarcığı sizin izlenmenizle beraber
değişikliğe uğruyor. Diyecektim ki biraz longevity konuşalım ama hoca zaten giriş yaptı. Bu anlattıklarınız buna dahil değil mi zaten? Dahil evet. Her Time mıydı o hocam? Evet, bir farkındalık projeniz var tam da bu konularla bizim, ilgili. Tabii. Biraz anlatın, onu da dinlemek isteriz. Evet. Şimdi bizim Lara Health bünyesinde sağlığa yani bizim felsefemiz şu. Bizim okuduğumuz dönemlerde ki hala okuduğum sanki yani tabii ben 89'da bitirdim dedim. Biz klasik tıbbı okuduk. Klasik tıpta aslında medicine two dediğimiz işte doktorlar söyler. Hastalar bunu yapar. Başın ağrıyor bunu al. Başka bir problem var bunu al. Kimse de bir şey olmaz. İşte o zaman ne oldu? İşte enfeksiyonlar tedavi edildi, antibiyotikler çıktı, bu aşılar geldi, dezenfeksiyon, enfeksiyon olayları ilerledi. Ama şimdi biz güncel bugün uyguladığımız tıpta ne dedik? Hastayı işin içerisine alıyoruz. Yani biz hastalıkları, kronik hastalık derken nörodejeneratif, Parkinson, Alzheimer, kanser, kalp damar hastalıkları, metabolik hastalıklar, bağırsak hastalıkları gibi pek çok hastalıkları olmadan evvel acaba bunları tahmin edebiliyor muyuz? Tahmin edersek engelleyebiliyor muyuz? Mükemmel. Ve hastanın kişisinin özelinde bütüncül olarak bakabiliyor muyuz? Ve hepsinin sonunda hasta bu işin içerisinde bir oyuncu ve ortak olmazsa başarılı olma şansınız yok. Yok. Doğru. Yani bakın tansiyon ilaçlarını kullanan hastaların uzun dönem etkilerine bakmışlar. Eğer kullanan hasta doktoruna inanıyorsa bu ilaçları devam ediyor ve ileriki problem olma ihtimali. Ama doktoruna inanmıyorsa aman diyor bırakıyor. Ay, duygular da orada bak nasıl Ya, devreye bak ne giriyor. kadar. Her time kadının zamanı. Yani kadın bir biyolojik süreç dediğiniz gibi böyle birbiriyle kesik noktalar şeklinde değil. İşte 10 ile 25 yaş arasında 25, 45, 45, 75 ve 75 üzeri gibi kadının değişik zamanlarında her döneme bütüncül yaklaştık. Yani bütüncül yaklaşmak ne demek? Mesela biraz daha gençlerden bahsedelim. Hep menopoz dedik. Polikistik over. İşte 100 kadından 15'inde bulunuyor. Yumurtalıkta kistler var ama bu sadece yumurtalık kist olayı değil. Beyni etkiliyor, anksiyete oluyor, bağırsağı etkiliyor, kiloyu etkiliyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Endokrinolojiyle, beslenmeyle, diyetle, fonksiyonel tıpla, kognitif fonksiyonlarla o dönemdeki danışanlarımızı, hastalarımızı tamamen kendi yaş grubunun temsil ettiği aslında modellerle, o grubun sözcüleri de var. Çünkü hastaya ben bir şey anlatırsam bir yere kadar yarıyor. Ya ben çok empatik kuruyorum, kendi içimden kalbimi anlatıyorum ama onu yaşayan bir kişi, onun yüzü olabilecek bir kişi, o hastalığı geçirmiş ve empati yapmış ailesinde olan bir kişinin anlatmasıyla çok önemli. Çünkü ben riskli gebeliklerde de bazen çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Anlatıyoruz, konuşuyoruz ama diyoruz ki bakın şu hastayla konuşun, bu hastayla konuşun. Aynı yollardan geçtiler. O hastalar kendi aralarında grup yapıyorlar. O grupta o hastalığın gidişatını paylaşıyorlar. Çünkü o zaman hastada daha kalıcı oluyor ve empati de yapabildikleri için görebiliyorlar. Her Time bizim farkındalık projemiz Lara Health'in kapsamında. Bunu geçen sene itibariyle aktive ettik ve kadınların her yaş dönemine belli aralıklarla toplaşıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz toplantılar hocam? Sistem yapılıyor, nasıl gidiyor? toplantı yapılıyor, farkındalık projeleri yapılıyor, eğitimler yapılıyor. Güzel, şahane. Çünkü burada wisdom dediğiniz en son döneme de alalım. Yani 75 yaşından sonra kadınlar dünya kadar hayat tecrübesi var, bilgisi var. Başından neler geçmiş. Şimdi hastaların ve insanların bunu da insanlara, yeni jenerasyona aktarması lazım. Yani sadece benim şeyim şu, kendiniz için yaşamıyorsunuz. Hayattan aldığınız bilgiyi, görgüyü, eğitime ve tüm tecrübeyi gelecek nesillere aktarmak Taşıyorsunuz, zorundasınız. Bu sizin misyonunuz. İnsan olarak bu toplumda yaşarken aldığımız şeyleri bizim geri verebilmek gibi bir özelliğimizin olması lazım. Mükemmel. Ben ona inanıyorum. Hocam peki sizin sayfanıza girdiklerinde bu bilgilere erişebilirler değil mi? Evet, Nasıl ulaşacaklarını falan. Çoğuna erişebilirler. Hem Instagram sosyal medya hesaplarımız var, hem LinkedIn var, hem YouTube'da Arda Lembek. yayınlarımız var. Şu beni hala çok şaşırtıyor bir kadın olarak. Yaratılıştan gidersek hocam, erkekten farklı olarak kadında bir rahim var. Evet. O rahim demek aslında içinde bir dünya taşıyorsun. Böyle gözlerim doluyor bunu Tabii, söylerken. Çünkü kadın gerçekten de bir tık farklı yani erkekten bu özelliğiyle. Bir tıktan bence daha Farklı bile olmaz olur mu? fazla. Yani ben bir erkeğin bakış açısından ama onu dinlemek istiyorum. Valla her kadınla konuştuğumda benim için ayrı bir tecrübe. Ben de çok şey öğreniyorum. Doğru. Çok şey yaşıyorum. Ben de 60 yaşındayım. Yani 35 yıldır beri kadınlarla çalışıyorum. Gerçekten onlardan öğrenilecek de, tecrübe edecek de, onlardan aldığımız tecrübeyi diğer hastalarda kullanacaklarımız çok önemli argümanlar var. Yani bakarak kadınlar erkeklerden 5-6 yıl daha uzun yaşıyorlar. Ama
yaşadıkları dönemde son yaşadığı kısmı %25 daha çok hasta olarak geçiriyorlar. Yani O kötü bir şey. o kötü bir şey. O yüzden hani kadın mikroorganizması, biyolojisi gerçekten insanı östrojen çekildiğinde bağırsakların mikrobiyatası dediğimiz bağırsak dengesi var. Aynı erkeklerle aynı oluyor. Ki kadınaki çok daha farklı. Östrojeni yıkıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Kadınların bağışıklık sistemi erkeklerinkinden çok daha farklı. Yani içine girdikçe ben her gün şaşırıyorum. Vallahi onu söyleyeyim. Yani hayret duygunuz bitmemiş. Onu çok net görüyorum. Ben hayret. Ben de zaten içimde o aşk, şevk ve enerji ve o hayret kalmazsa ben şey yapmam. Bu durum mesela yakınızdaki hanımlara daha farklı davranış oluşturdu mu sizde hocam? Vallahi Biz diyorum ki- erkeklerin hep bu hoyratlığından şikayet ediyoruz ya. Ben diyorum ki- Sözün meclisten dışarı. Ben de sizden biriyim diyorum. Ben de sizden biriyim. Bu kadar yıldır sizi çok iyi anlıyorum. Erkekleri bazen çıkartıyoruz odadan hanıma. Ya çünkü şöyle Kadınlar iyi ki doktorlukta- var ya, canım kadınlar. Psikolojisi de önemli. Ya bazen hasta diyor ki yani psikoloğa, psikiyatriye gidiyorum. Tabii onlarla bizim uzun yıllardır çalıştığımız için o duyguları bize çok net söyleyebiliyorlar. Dinlemek lazım, empati yapmak lazım. Ama mutluyuz vallahi. Kadınlar candır diye noktayı koyuyorum. Hocam o zaman longevity ile de ilgilenen biri olarak gerçekten 100 yaşına kadar yaşamak mümkün mü? Vallahi hiçbir şey namümkün değil. Değil. Yani bakın şimdi balinalar 500 yaşına kadar, köpek balıkları 150-200 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Yani biraz felsefi açıdan bakacağız. İnsanın yaşamaması için aslında hiçbir neden yok. Eskiden yaşam ortalama süresi 30'du, 40 oldu, 70 oldu, 80 oldu. Hani şu anda yaşayan en uzun 122 yaş ama bunun 120-150 olmaması yani olacak. Ama mühim olan yaşadığımız sürece bizim daha sağlıklı olabilmemiz, daha mutlu olabilmemiz. Yani inanılmaz şeyler çıkıyor. Gen tedavileri, işte kök hücre tedavileri, egzozomlar, beyin denen inanılmaz bir maestro var. Oraya nasıl girebileceğiz? Oraya ilaçlar kan beyin bariyerini geçerek ulaşamıyorlar. Kök hücreler ulaşamıyorlar. Nasıl gireceğiz? Oradaki değişiklikleri nasıl önceden engelleyebileceğiz? Alzheimer nasıl çözülecek? Bakın proteomics denen, yani normalde biz 150 bin tane protein biliyorduk. Ondan sonra bu Google DeepMind sonucunda AlphaFold projesi oldu. Milyonlarca, 200 milyon protein üzerinde protein ortaya çıktı. Bunlar uzayda birbirine nasıl bakıyorlar, nasıl dönüyorlar, o dönüşleri, geometrileri bile bizim her şeyimizi değiştiriyor. Yani teknoloji o kadar değiştiriyor ki her şeyi. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ama tabii sağlıklı bir şekilde olacaksa anlamı var, yoksa Anlamı yok. ne yapacağız 100 yaşına kadar yaşayıp? Evet. Ama önemli olan mesaj şu: ne yapın edin, saçma sapan nedenlerden dolayı hayatınızı kaybetmeyin. Çünkü yaşadığımız her ay, her yıl, önümüzdeki birkaç yıl boyunca bizim longevity, escape velocity dediğimiz size yaşamınızdan bir şey kazandıracak. Yani bir yıl yaşarken aslında 3 ayımızı, 4 ayımızı kazanacağız. Niye? Ortaya çıkan yeni tedaviler, yeni yaklaşımlar, hücre teknolojileriyle. O yüzden hani kendimize de iyi bakmamız lazım elimizden geldiği kadar. Hocanın bir yazısını okudum ben. Bu da herhalde sağlıklı uzun yaşama dahildir diye düşünüyorum. Aşk romantik bir lüks değil, biyolojik bir gereklilik diyor. Tabii öyle. Aslında sosyal network'ten bahsettik. Yani aşk, kişiler arasındaki sevgi, aşk, işine olan aşk, hobilerine olan aşk, insanın kendisine olan sevgi ve aşk. İnsanı sabah kalktığınızda bir neden içinde kalkmanız lazım. Doğru. Yani ben kalktım bugün ne yapacağımdan değil. Hani o gün bir nedeninizi size hayata bağlayacak bir şey olması lazım. Kendinize ufak ufak hedefler yapın ve insan sağlığını ve longevity'sini çözmemiz için bizim insanın davranış modellerini değiştirmemiz lazım. Mesela Neslihan Hanım, siz bunu böyle yapmanız lazım. Hadi yapın, 3 ay sonra görüşelim. Hastaya kocaman bir hedef veriyorsunuz. 3 ay 6 ay git diyorsunuz. Şimdi kadıncağız nereden başlayacak? Ne yapacak? Bilmiyorum. Kim takip edecek onu? Her gün siz mi arayacaksınız? Değil mi? Yapay zekayı katarak baby step dediğimiz minik minik hedeflerle sağlığımızı iyileştirmeye olabildiğince devam etmemiz lazım. Hastalığın karşısına kocaman bir şey çıkartırsanız yapılamayacak şeyleri ütopik olarak söylemenin hiçbir avantajı yok. O yüzden kontrol etmek lazım, aramak lazım, hedefleri iyi koymak lazım, yapılabilir olmak lazım. Yani insan davranış modellerini değiştirmediğimiz sürece yapay zekadaki ve tıptaki bilimdeki gelişmeler inanılmaz eksponansiyel, üstsel gelişse de biz orada ne oluyoruz? Çok limitte kalıyoruz. O yüzden kendimizi, davranış modellerimizi, alışkanlıklarımızı, kabuğumuzu yırtmamız lazım. Anlamlı ilişkiler kurun diyorsunuz.
Yalnızlığı tehlikeli buluyorsunuz. Kesinlikle. Ama hocam yani dünyada çok değişti ya. İnsanlar için işte çoğunluk için toksik diyebiliriz. Hani böyle küçülüyoruz giderek. Maalesef. Zorunda kalıyoruz. Değil mi? Aman diyoruz bir an önce evimize gidelim. Sokakta da herhangi bir tehlike bizi bulmadan. Şimdi nasıl yalnız kalmayalım? Öyle ama işte yine arkadaşlar ne bileyim bizim zamanımızda biz bütün komşularımızın adını, soyadını, seceresini, her şeyini bilerdik apartmanın içerisinde. Doğru. Ki, şimdi bir yere girdiğinde kim kimi tanıyor, kim Tanımıyor. kime. Ben bazen bir yerden geçerken merhaba nasılsınız diyorum. Ve tuhaf tuhaf bakıyorlar bana. Bu adam tuhaf mı falan diye. Yani kapıyı açıyorum, tutuyorum, bakıyorum. Böyle, yani çünkü insanı insan yapan özellikler maalesef giderek azalıyor. Yani mümkün bulunduğunuz her ortamı değiştirme şansınız sizin elinizde var, değil mi? Bu stüdyoda arkadaşlarla ben sizin konuşmanızı görüyorum, enerjinizi soruyorum, görüyorum yarın ne yap. Yani şimdi bu bir insana bir değer vermek, kıymet, insanı her aşamada sistemin içerisine alabilmek önemli. Bence herkes kendi alanında bir başkan ve enerji dağıtıcısı olarak görüyorum. O Doğru. kişiler ne kadar fazla olursa ve her sistemde seviyeden bağımsız olmak üzere onlar insanın hayatına pozitif etkisi oluyor. Kolektife etkiliyor hocam. Kesinlikle. Çünkü o hani varsa bilmiyorum fotoğraflarını çektiklerini söylüyorlar o auramızın. Tabii. Yani genişliyor muhtemelen. Bak insan enerjisi de dahil hocanın alanına. Gerçek değil mi hocam? Kesinlikle enerji. Enerjisel varlıklarız aynı bakın, zamanda. bunlar gerçekten kanıtlanmış şeyler var. Enerji dediğimiz şey yok, var. Yani insana verdiğiniz pozitif enerjiyle iyileşme de oluyor. Çünkü mitokondride enerji kaynağı mitokondriler uzaktan birbirleriyle konuşuyorlar, el kol atıyorlar, sarmaş dolaş olabiliyorlar. Bu enerji akışını sağlayabiliyorsunuz. Hani bu takım şeyler Batı tıbbı da benimsemiş birisi olarak söylemek zor olsa da hani bunları gerçekten gördükçe, okudukça, derinleştikçe bir takım şeylerin inanmanın, derin düşüncenin, çağırmanın, yormanın da önemli olduğunu görüyorsunuz. Valla hocam harika başlıklar aldık ama en başta söylediğimi en sonda neden öyle söyledim daha doğrusu açıklayayım hoca ile ilgili. Kadın sağlığınız sadece üreme sağlığından ibaret görmüyor hoca. Bu bence sizin kadın doğum uzmanı jinekolog onun için yeterli değil dedim ya aslında bunun için kurmuştum bu cümleyi. Diyor ki hoca kadın sağlığını sadece üremeden ibaret Kesinlikle. görmeyin diyor. Benim size soracaklarım bunlardı. Unuttuğumuz varsa Ferda Hanım şu mesajı da verelim diyorsanız söz. Valla her şeyi gayet güzel söylediniz. Kadın dönemlerden oluşuyor. Şunu unutmamak lazım. Yaşadığınız her problem artık bikini medicine dediğimiz bikini tıbbını bıraktık. Bikini tıbbı ne? Sadece rahim ve yumurtalıklar. Bunun dışında kadınların bütün sistemlerinde beynin, kalbin hepsinin farklı. Kalp hastalıkları erkeklerden çok farklı tezahür ediyor. Beyin hastalıkları daha fazla oluyor. Konnektif doku hastalıklar farklı. Anksiyete, depresyon, intihara kadar ilaç kullanımları ve ilaçların etkilenmeleri bile kadınlarda farklı oluyor. O yüzden kadınların erkeklerden tamamıyla farklı olduğunu, sadece tüp yumurtalıklardan ibaret olmadığını, bunların östrojenle tüm vücudunu yönettiğini, hormon tedavisinde sadece östrojenin değil, östrojenin, progesteronun, testosteronun, melatoninin, D vitamininin, DHA'nın gibi farklı hormonların da değişikliğe uğradığını gibi mekanizmaları hep aklımızda tutalım. Kadınlar sağlığı %75 derece yönlendiren kişiler hem ekonomik anlamda hem finansal anlamda hem etki anlamında. Allah başımızdan onları eksik etmesin. Amin. Sağlıklarını da mükemmel hale getirsin. Biz de elimizden geldiği kadar bu yolda onlara destek Allah vermeye sizin gibi her zaman hekimleri hazırız. de Sağ olun, başımızdan sağ olun, eksik sağ olun. etmesin hocam unutmayayım. Bir de bir derdimiz daha var. Kilo veremiyorum diyoruz. Hele bir de menopoza falan girdiyseniz o eşikteyseniz eyvah eyvah. Ben hayatım boyunca hep zayıf bir insan oldum. Çözümleri var. Önceden giren bir arkadaşım dedi ki Ferduş böyle bazı simitler çıkacak belli yerlerde. Yemen aynı kalsa da dedi. Bravo. Doğru söylüyormuş. Aynı şeyi yeseniz de aynı hayat tarzını, aynı sporu yapsanız da östrojen gidince ne yapacağız? Proteinini artıracağız, fiberi artıracağız, bağırsak sağlığını sağlayacağız, omegayı artıracağız gibi hepsinin çözümü var. Merak etmeyin. En yakın zamanda hocama gidiyorum. Neslihan Hanım burada alıyoruz randevuyu. Bekliyoruz. Başlıyoruz. Benim zamanım başlasın o zaman. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Sağ olun, var olun. Arda Lembet'i ağırladık. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim güzel program için.